Dostlar affedersiniz. Merhaba, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Dostlar, bir canlı yayın açıyorum çünkü Güllü'nün kızı Tuğyan dün gece ana haber bültenlerini dolaştı. Yani hem Show Ana Haber'de hem ATV Ana Haber'de Tuğyan'ın muhabirlerle yaptığı röportajlar yayınlandı. Adeta Tuğyan kendisiyle ilgili ithamlar karşısında aklama çabasına girmişti. Kendisini aklama çabasına girmişti. Adeta kanal kanal gezerek annesini kendisinin öldürmediğine insanları ikna etme çabasındaydı Tuğyan. Hem Show Ana Haber'de dün gece hem ATV Ana Haber'de Tuğyan muhabirlerin sorularını yanıtladı ve annesiyle ilgili hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, kendisinin masum olduğunu anlatmaya çalıştı ve benim kanımca da kamuoyunu ikna etmeye, inandırma çabasındaydı. İnsanın aklına tabii hemen şöyle bir soru geliyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem eğer masum olsaydı iddia edildiği gibi bu suçlamalarda vurgulandığı gibi annesinin ölümünde bir dahli olmasaydı, annesini öldürmemiş olsaydı acaba kanal kanal gezip kendisini ifade etme ihtiyacı duyar mıydı? Kendisini aklama çabasına girer miydi? Kamuoyu şimdi bunu konuşuyor. Kendinden emin bir insan evinde oturur, savcının soruşturmayı tamamlamasını bekler, öyle değil mi? Dün gece Tuğyan hem Ana Haber'de hem ATV Ana Haber'de Güllü hayatını kaybettiğinden beri ilk kez Tuğyan ana haber bültenlerine kendi isteğiyle büyük bir ihtimalle avukatının bürosuydu orası. Muhabirleri kabul ediyor ve onların sorularını cevaplandırıyor. Ve kendisinin annesini aşağı attığı iddialarını yalanlama çabası içinde olduğunu gördük. Sorulara cevaplar veriyor ve bu da söylediğim gibi masum bir insan böyle bir şey yapması ihtiyacı hiçbir zaman duymaz. Yani ben annemi öldürmedim ki zaten. Niye geliyorsunuz? Niye benimle röportaj yapmak istiyorsunuz? Gidin işinize. Ben kendimden eminim kardeşim. Gidin işinize. Savcı soruşturmasını tamamlasın. Ondan sonra herkes yoluna gider zaten. Ben masumum. Benim aleyhimde bir şey bulamaz ki kimse. Benim hiçbir olayla ilgim yok ki. Ne video, ne ses kaydı, hiçbir şeyde ne şahitlerin anlatımı. Böyle bir iddiada bulunamaz kimse. Ben temizim. Ben zaten dürüst bir insanım. Benim annemle bir problemim yok. Yani diye hiçbir röportaj, habercilerin hiçbir röportaj teklifinde kabul etmezdi. Şimdi benim bu konuşmam üzerine Tuğyan diyebilir ki, Tuğyan ve avukatı, ama hep kanallardan bir baskı geldi. Hep röportaj yapmak istediler. Hep bizden randevu talep ettiler. Biz de artık dayanamadık, verdik randevuyu. Hayır, dayanamadık diye bir şey yok. Röportaj yapıp yapmamak sizin elinizde. Kabul etmezdiniz. Kendisinden emin olan insanlar, bence 50 yıldır, 48 yıl oluyor. 48 yıldır bu işlerin içinde bir gazeteci, televizyoncu olarak benim düşüncem, yorumum böyle. Tabii bu konuda Tuğyan'ın cevap verme hakkı da var. Şimdi Show Ana Haber'den başlayalım. Show Ana Haber'de Güllü Hanım'ın ölümünde kızı olarak parmağın var mı diye Tuğyan'a soru soruldu dün akşamki yayında. Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem diyor Tuğyan. Namahrem çocuk hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar, karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar diyor Tuğyan. Artık acımızı yaşamak istiyoruz, bizi rahat bırakın diyor. Muhabir arkadaş soruyor, acı yarım kaldı değil mi Tuğyan, yaşayabildin mi? Yaşayamadık. Hayır diyor Tuğyan. Tuğyan Ülkem, Güllü'nün kızı. Bırakmadılar, hala da bırakmıyorlar ama biz pes etmeyeceğiz, yıkılmayacağız diyor. Çocuğumun anılmasına çok rahatsızım bir anne olarak diyor Tuğyan Ülkem. Güllü Hanım'ın vefatından önce aranız nasıldı diyor. Benim annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir diye cevap veriyor bu soruya Tuğyan.
Ve et tırnaktan ayrılmaz. Bugün ben de anneyim. Hiçbir evlat bunu düşünmez. Gayet mutluyduk. Hiçbir problemimiz yoktu. Beraber saatlerce fasulye ayıklamıştık diyor. Beraber saatlerce fasulye ayıklamıştık. Bu da enteresan bir söz. O ortaya çıkan iddialar, isimler, Güllü oradan düştüyse kesin kızı atmıştır diye soruyor muhabir. Ne diyorsun diyor. Asla kabul etmiyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. Bu zamana kadar aklınız neredeydi diye sorarlar insana. Bu çok mantıksız bir cevap. 60 gün olacak, bu zamana kadar aklınız neredeydi? İnsanlar bu iddiaları ikinci günde de dile getirirler, 10. günde de dile getirirler, 50. günde de, 60. günde de dile getirirler. 60 gün olacak, bu zamana kadar aklınız neredeydi diye sorarlar insanlara. Bu boş bir laf. E, evet. Bir mesajımı diyor Tuğyan, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşamış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar diyor. Ve tekrar söylüyorum, bu ses kaydının, bu mesajlaşmaların 40 gün, 50 gün, 60 gün önce ortaya çıkarılmasıyla bugün ortaya çıkarılması hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey fark ettirmez. Güllü'nün ses kaydı var arkadaşlar. Yeni ortaya çıktı. Güllü'nün yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Ve orada Güllü sitem dolu konuşuyor. Güllü şöyle söylüyor. Ben düşmanıma bile öyle bir şey dilemem ama Tuğyan. Kızına söylüyor Güllü. Kızıyla yüz yüze. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya, bana yaşayacakları sen de yaşayacaksın. Ve muhabir soruyor, bu ses kaydı ne zamana ait diye. Dinletiyor Tuğyan'a ve soruyor. Sanki olaydan 1-2 gün önce atılmış gibi lanse ediliyor. Aylar öncesinde olan. Ne fark eder ki Tuğyan? Aylar önce olsa ne fark eder? 2 gün önce olsa ne fark eder? Deminki verdiğin cevap gibi bu da anlamsız. Ne fark eder ki? Her anne kızın ilişkisinde olan bir ses kaydı. Ben kendimden eminim, ben annemin kızıyım, ben atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Hayır, her anne kızın ilişkisinde böyle şeyler yaşanmaz Tuğyan. Hayır, bunu normalleştiremezsin. Kendini savunma çabasıyla bunu normalleştiremezsin. Zaten bunu hiç kimse kabul etmez. Ee, Ve ATV Ana Haber'de de yayınlandı. Dün akşam ATV Ana Haber'e de röportaj verdi Tuğyan. İnsanların aklını karıştırmaya çalışıyorlar diyor. İnsanları bize parmakla düşman olarak göstermek istiyorlar. Tamamen amaçları bu diyor. İnsanlar deli mi ya? İnsanlar neden sana başkasının yönlendirmesiyle düşman olsun ki? Her insanın kendi aklı, kendi düşüncesi var. Ne Ferdi Aydın'ı tanıyorum, ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyorum diyor Tuğyan. Ve muhabir soruyor, ATV Ana Haberi muhabiri soruyor. Bircan Dülger'in bir ifadesi var. Bircan Dülger, Tuğyan'ı 20 yıldır tanıyan çok eski bir arkadaşı. Annesini de çok iyi tanıyor. Evlere temizliğe giden bir kadın Bircan Hanım. Bircan Dülger'in bir ifadesi var. Diyor ki cenazede biz göz göze geldik. Bana dedi ki abla ben yaptım, çok pişmanım. Cenazede böyle bir durum yaşandı mı diye soruyor muhabir. Hayır. Bir kere bu konuşmanın olacağı ortam asla yok ve böyle bir konuşma olamaz. Bu iftirayı kabul etmiyorum. Fakat böyle bir kelime dendiyse bu zamana kadar neden bekledin? Bu zamana kadar neden bekledin? Burada da aynı şeyi söylüyor. Sanki beklemiş olmakla bu yapılan işlemin bir anlam kaybı oldu, bir değer kaybı oldu. Asla. E, evet, Tuğyan'a ATV Haber muhabiri, 20 yıllık arkadaşı Bircan Dülger'in televizyondaki bir açıklamasını sordu. Bircan Dülger o açıklamasında şöyle demişti. Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı.
kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi. Bircan Dülger bunu bir televizyon programında anlattı arkadaşlar. Ben de izledim o programı. Tuğyan şöyle cevap veriyor. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. İfadelerini okudum kendisinin. Madem onun yanında bu iftira cümlelerini kullandım. Bu zamana kadar aklı neredeydi? Neden bekledi? 60 gün olacak neredeyse. Hep aynı şey. Hep zamana sığınıyor. Hiç zaman onu kurtarmaz. Burada bir mantık yok yani. 60 gün niye bekledi filan. Hiçbir mantık yok burada. Böyle bir şey söylemedin yani değil mi diyor muhabir. Asla kesinlikle kabul etmiyorum bu iddiaları. Ferdi Aydın'ın Tuğyan cezaevine girmemek için ölüm orucu yapıyor iddiasında doğru olmadığını vurguladı. Tuğyan Ülkem kabul etmiyorum. 30 kilo değilim fakat tüp mide ameliyatı olmuştum. Bu süreçte gerçekten psikolojik olarak çok yıprandığım için biraz zayıfladım ama ölüm orucuna girmedim diyor. İddialara göre Tuğyan köşeye sıkıştı ve akıl hocalarının önerisiyle medyaya ana haberleri çıkarak kendisini aklama çabasına girdi. Bu şekilde sosyal medyada yoğun iddialar var. Burada amaç kamuoyunda aleyhinde esen rüzgarı tersine, negatif rüzgarı tersine çevirmek, kendi lehine çevirmek, kendisini ifade ederek ancak geç kalmış bir hamle olarak kabul ediliyor. Çünkü insanlar medyada çok önemli bir çoğunluk Tuğya'nın annesini öldürdüğünü, bu işte parmağı olduğunu düşünüyor. Tabii ki insanlar suçları ispat edilene kadar masumdur. Masumluk karinesine de herkesin inanması lazım. Bunu da söylemek gerekiyor. Önemli olan burada savcının soruşturmasının neticesi. Savcı soruşturma neticelendiği zaman gözaltına alınmasını kararlaştırırsa, suçlu muamelesi başlarsa Tuğyan'la ilgili o zaman zaten Tuğyan'la birlikte başka kişiler de gözaltına alınacaktır. Onların birlikte hareket ettiği iddia edilen başka kişiler de var. Ama masumsa da savcı o yönde soruşturma dosyasını kapatırsa da o zaman Tuğyan da aklanacaktır. Bu süreci de bekliyor tabii herkes, aklı başında olan herkes bekliyor. Ve bu soru cevaplar sırasında Tuğyan bazı söylemleriyle de şaşırtıyor. Hata yapıyor çünkü arkadaşlar. Ona bu konuda da yoğun eleştiriler var yaptığı hata ile ilgili. Tuğyan'ın mesela her anne kızın ilişkisi böyle diyerek genellemesi çok yanlış. Böyle bir şey yok. Her anne kızın ilişkisi, her anne ile kızın arasında böyle ilişki yaşanmaz. Böyle bu çılgınlık yani. Bunu söylemek de çılgın. Yani annesiyle arasındaki husumeti normalleştirmeye çabası mantık almıyor yani burada kendisini aklamaya çalıştığı için insanları etkilemek gayretinde. Toplumun çok büyük bir çoğunluğunda anne ve baba evlatlarıyla saygı sevgi ilişkisindedir Tuğyan. Bizim örf adetlerimizde ve dinimizde zaten anne babaya oh demeyeceksin, öf demeyeceksin. Yasak ayeti kelime var. Anne babaya öf denmez. Bizler Allah'tan korkan insanlarız. Dolayısıyla toplumda böyle bir normalleşme, anneye babaya böyle karşı gelme, kavga etme, anneyi öldürmeyi düşünmek, bunu dile getirmek böyle bir şey mümkün değil yani. Bir de bazı evlatlarla anneleri arasında sorun olabilir ama sorun olabilir bazı ailelerde. Evet olabilir. Evet ama evlatlar annelerini öldürmek için katil aramıyorlar. Hiç duymadım ben bugüne kadar. Hiçbir ailede annesiyle evladının arasında tartışma yaşanır filan ama hiçbir zaman annemi öldürmek için var mı birisi? Bu yeter artık öldürmek lazım bu kadını filan böyle hiç kimse böyle katil aramaz. Bu normal bir şey değil. Bunun normalleştirme çalışmasına girmek de zaten çok yanlış. Ve Güllü'nün çıkan ses bandında kızı Tuğyan'a söylediği, bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın sözü çok çarpıcı arkadaşlar. Çok çarpıcı. Neler çekmiş Tuğyan'dan annesi ki o lafı söylemiş. Bir gazeteci olarak benim yorumum
bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki Tuğyan da dilerse kendisi beni arayıp kendisini ifade edebilir, bağlanabilir yayınımıza, kendisini anlatabilir dostlar. Peki, mesajlarınıza bakmak istiyorum. Tuğyan kafayı yedirdi diyor bir arkadaş. Bir arkadaş Kiril alfabesinde katılır mısın? Pınar abla yayına katılır mısın? Güzel haberi tekrar dinleyelim. Senin ağzından diyor. Ee, Aycan, evet arkadaşlar. Peki, e, eğer yayınlarımı beğeniyorsanız lütfen beğen yapın ve abone olmadan izleyen dostlar da abone olursa memnun olurum. Sizlerin beğenileri, sizlerin yorumları bizler için, sizlerin beğenileri bizler için çok önemli, yayıncılar için arkadaşlar. Peki, e, Mehmet, Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Erbil'in durumunda bir şey yok. Ayçan, merhaba, merhaba selam veren dostlar. Beğendim diyor Meliha. Teşekkür ederim. Hmm, anladım. Abi kurt. Peki. Peki dostlar, çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı da okuyorum bir yandan. Bu akşam saat 18'de sevgili Onur Akay'la canlı yayınım var. Magazin dünyasında yaşanan olayları ve gündemdeki benzer konuları konuşacağız. 18'deki canlı yayınıma hepinizi bekliyorum dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, olur mu?